Hani diyorlar ya F33 kasaya bebeler, F15 kasaya babalar biner diye. Bu onlardan da daha baba. Adam demiş zaten yağı, suyu, benzini koy, dünyayı dolan. Bunun anlamı budur. Bakın Mercedes'in gözünü seveyim arkadaşlar. Kabudu ikinci kademede açtığımızda nerelere kadar geliyor. Şöyle göstereyim burayı da durumunu. Tamam, şimdi kapatabiliriz. Oo. Memesini daha kalın gördüm ha. Şekilde. Herkese selamlar dostlar. Bugün canımızın yoğunluğunu göstereceğiz. Motorlarımızı göstereceğiz. Şöyle Corsa'yı göreceğiz. Golf'ü göreceğiz. Ancak konumuz bu değil. Sakarya'dan gelen bir adet Astra H'ımız var. Araç F arızası nedeniyle bizlere kadar çekiciyle geldi. Sapanca'dan geliyor. Arabaların kralı Mercedes 3 yıldız S-Class aracımız arkadaşlar, büyük problemleri var. Genellikle bu araba üstünde konuşacağız. Herkes korkuyor. Biz yapıyoruz Baran. Yapıyoruz tabi abi. Yarı otomatiğe devam ediyoruz. Devam ki. Bugün Mercedes S350 babaların arabası bir araba arkadaşlar. Hani diyorlar ya F33 kasaya bebeler, F15 kasaya babalar biner diye. Bu onlardan da daha baba. S350 Mercedes 2013 model Bluetech 3.0 dizel V6 turbo dizel arkadaşlar. Bayağı güzel bir araç. Aracımızda güvenlik, yani korumaya alıyor ve araç gitmiyor. Zor bela buraya geldiğini söyledi. Yaptığımız tespitlere göre arkadaşlar aracımızda bir çiğ yakma olayı var. Enjektörlere bakacağız. Ardından partikülü söküp içinde erime, herhangi bir problem var mı yok mu bunlara göz gezdireceğiz. İsterseniz ön tarafa geçelim, korumaları alalım ve işlemlere başlayalım. Böyle bir inanılmaz duruyor. Evet, araba tartışılmaz bir Mercedes. Babaların arabası dedi ya, babaların değil, büyük babaların arabası. Daha bunun büyüğünü ben görmedim. Üstünü de görmedim, üstünü de tanımam. Mekaniksel dersen 10 numara, kaburta dersen 10 numara, süspansiyon dersen 10 numara. Bu arabada 9 numaralık bir ürün yok. 10 numara büyük babalar biner buna. Aracımızı kaldıralım. Korumasını almıştım. Egzoz borusundan, soketlerden, park basınç sensöründen, ısıtıcı mühürlerimizden, oksijen sensörümüzden bunlara devam edelim. Egzozu boşaltalım. Üstten kelepçeyi alalım. Partikülü alalım, görelim. Usta Mercedes mi, BMW mi, Audi mi? Yıldız. Tartışılmaz yıldız, lider. Mercedes güzel bir araba. Tartışılmaz bir araba. Adam demiş zaten yağı, suyu, benzini koy, dünyayı dolan. Bunun anlamı budur. Evet, altına gelelim. Lambayla bir görelim. Yağ kaçağımız var mı? Başka bir sorunumuz var mı? Bir göz gezdirelim öncelikle. Zaten bu partikülümüzün zaten kustuğu belli, bak, tıkalı. Bak buraya kusmuş, ıslaklık vermiş. Görebiliyor musun? Evet, evet. Zaten bir pis koku da vardı. Evet. Aracımızın altında yağ kaçağına benzer bir durum yok. Yani hafif şu terletmeler var da bunlar da çok önemli durumlar. O kadar ben de terliyorum. O kadar ben de terliyorum. Eksperler terletme var, yağ kaçağı var. Ustana baktır. Bunun için geliyor ama bunlara bir müdahale edilse de bunu kesemezsiniz arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın 8-10 bin sonra aynı teri görürsünüz. Yani bir problem teşkil etmiyor usta. Problem yok. Problem yok. Şimdi lambayı alayım ben. Civatanın dişleri artık bitmiş. Nasıl sökeceğimi düşünüyorum. Evet, bizi uğraştıracak bayağı arkadaşlar. Öncelikle bir VD40 sıkalım. Paslarını alabildiği kadar alsın. Ondan sonra söküm işlemine geçelim. Aslan lokma dahi olmuyor. Evet. Maalesef. Civatamız sökülmüyor. Lokmamız ise yeni taze lokma. Ama sökülmüyor. Sökülmüyorsa bu arabayı yapmadan mı göndereceğiz? Yani evet, sökülmüyorsa. Sökülmüyorsa civatayı kesecek. Yenisiyle değişim yapacağız. Kelepçeyi, civatayı, somunu. Tabii basit olduğu için üst kısımlardaki civatalar öyleyse işte o zaman problem başlar. Tornacı onları kelepçeyi kesecek, civatayı kesecek, bir şekilde
Üzerine başka bir civata kaynatacak. Bunları sökecek. Evet. Adı üzerinde tornacı. O ne? Kablo ısıtıcıymış. Bu yandan tut, şanzımanın üstünden bu tarafa gidiyor bu zannediyorum. Göremiyorum. Bir ucu ta buraya kadar uzanıyor. Isıtıcı müşürümüzün soketleri genellikle her arabada aynı görünüyor arkadaşlar. Küçük böyle. Tabi arabaya buz presür basıncına, canlı değerlerine bakarak bu işlemleri gerçekleştirdik. Canlı değer okuyarak yaparsak aracın tam teşekküllü tespitini yapmış oluruz. Ben bu noktada kablonun ta oraya kadar uzandığını görüyoruz. Görüyoruz Ancak ama buna geçmişte bir cırt kelepçe sıkılmış, onu da görüyorum. evet, cırt Orijinal kelepçeli. tutucu sekmanı yok. Kabloyu gövdeden arındırmam için bu cırt kelepçesini kesmem gerekiyor. Tabii keserken de kabloyu kesmeyeceksin arkadaş. Kabloyu kesersen oturur ağlarsın. Şu ikiyi alalım be. Bağlantı ayaklarını da bir sıkalım. Bu pas Arkalar. neden oluyor usta? Özellikle yurt dışı araçlarında bu şekilde pasları görebiliyoruz. Görebiliyoruz ama egzoz grubu yurt içi ve yurt dışı fark etmiyor. Sürekli ateş ile haşir neşir olduğu için ısınıyor soğuyor, ısınıyor soğuyor. Civatanın galvanizi gidince pas tutmaya başlıyor. Başarılı söküldü. Evet, o da basit bir şekilde söküldü arkadaşlar. Tabi burada VD40'ın da önemi çok büyük. Yapandan Allah razı olsun. Civataların şu şekilde paslarını görebiliyoruz. Bunlar- Tabi bazılarında aşırı paslar oluyor usta. Evet, egzoz aşırı ısınıyor, soğuyor ama bazı yurt dışı araçlarda da bu tuz mu atıyorlar artık? Evet, aşırı yollar kış mevsimini çok yaşadığı için yollara karın üstüne tuz atıldığında tuz ne yapıyor? Bunların galvanizini daha hızlı bir şekilde yok ediyor. Bir de iklimsel farklılıklar da olabilir. Evet. Tabii ki orada yaşayan müşterilerimiz, izleyenlerimiz daha iyi bilecektir. Aynen, ben aracı indireyim, üstten devam edeyim. Aracı indiriyoruz. Alt kontrollerini yaptık. Herhangi bir problem görünmüyor. Kaçak olsun, su olsun, yağ olsun problem yok. Ancak üst kısımlara bakacağız. Üst kısımda neler var? Bu motor kodu güzel midir? Nasıldır? Bunlara değineceğiz. Öncelikle bir indirelim bakalım motorun dizaynı nasıl. Aracımız neredeyse indi arkadaşlar. Araç V6 dizel demiştik. Bu motora benzer bir ML 450 V8 dizel sökmüştük. O video inanılmaz tutmuştu. Bu emme manifoldlarından dolayı aşırı bir kurum çıkmıştı. O video gerçekten globale de düşmüştü. Hemen burada bir hava filtre kabini, aynı zamanda da sağ tarafta da bir hava filtre kabini görüyoruz. Bir diğer gözüme çarpan arkadaşlar, egereye daha önce ya müdahale yapılmış ya herhangi bir problem var. Bakın, conta mı sıkmışlar veya egzoz macunu mu artık bilemiyorum ama buradaki Torksuk 8 Torksumuzu söküyoruz. Usta, biz birçok kez uyarıyoruz. Bu motorda OM642 Bluetech'lerde Evet. yağ soğutucusunu değişirken diyoruz ki havasını alın. İyi, havasını alın derken neyin havasını alıyorlar, onu biliyorlar mı? Motor yağın. Ve bu konu üstüne de çokça kez soru gelmişti Ve bana geçmiş zamanda. da sordular bunu. Telefon açıp, ya usta bu yağın havası nasıl alınıyor? Normal yağı değişip dolduruyoruz. Normal yağını değiş doldur. Yola çık bakayım 3 kilometre yapabiliyor musun dedim ben de. Yağ değişiminde yaparsın. Ama yağ soğutucusunda o işlemi gerçekleştiremezsin. Yolda araban motor kilitler dedim. Ve de usta dedi, dediğin işlemi yaptım. Soğutucuyu değiştim. Ama dedi, ya yola çıktık, araba durdu. Geçmiş olsun dedim ben de. Niye durdu? Yatak sardı araba. Burada bir kaçağımız var bak. Zaten ön göğüs sacında da var. Gösterelim onu. Kaçak. Burada da belli. Evet, bunlar da kokuya sebep oluyor usta. Evet. Orada bir conta kaçağı, civata kaçağı, gevşeklik bir şey var illa. Motor kilitliyor dedik usta. Yağ soğutucusu değişirken şu motorlarda OM642 alt silindir dizellerde arkadaşlar, özellikle yağ soğutucusu hemen şu filtrenin altında, emme Altında, manifoldunun burada. da sökülmesi gerekir tabii ki bunun için. Nasıl peki yapmalıyız usta? Hani bunun bir çözümü var mı? Çözüm olmaz mı ya? Çözüm burada. Bak. Çözüm burada. Yağ soğutucuyu değiştiğiniz arkadaşlar, yağını tabii ki boşalıyorsunuz, yeniliyorsunuz. Filtresini yeniliyorsunuz. Yağının 8 litre aldığını söyleyelim. 7 küsür 8. Buradan 4 litre koy. Filtreyi takmadan da 4 litre buradan koy. Bas marşına devam. Ama bu sırada usta Bu enjektörler sırada reyillerimizin soketini çıkarıyoruz. Çıkarttıktan sonra uzun bir süre
3-5 defa yakıt bitmiş gibi 5-6 defa başımıza basıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz, bir daha basıyoruz. Bekliyoruz, bir daha basıyoruz. Bunu 5-6 defa tekrarlıyoruz. Yağının tamamen organları, parçaların, her yerin yağın dolandığından emin olduktan sonra soketlerimizi takıp marşına basıyoruz. Allah'ın izniyle motor kitleme olayı olmaz. Bu da bizim arkadaşlar partikülümüzün bir diğer parçalarından bir tanesi. Nedir bu parça? Fark basınç sensörümüz. Giriş ve çıkıştaki farkın basıncını ölçüyor. Bu da tabii ki partikülün jenerasyon. Siz yolda olsanız dahi bu araba sürekli jenerasyon yapmaya çalışıyor. Bazen aracın stop ettiğimizde mesela fanının çalıştığını görürüz. Yani bak gruplarında sıklıkla karşılaşıyoruz. Bir problem olduğu için değil, jenerasyonu yarıda kesmemek için fan açık bir şekilde çalışıyor. O yüzden partikülün aslında çok büyük önemi var. Problemler de olabilir. Bakın Mercedes'in gözünü seveyim arkadaşlar. Kabudu ikinci kademede açtığımızda nerelere kadar geliyor. Burada kaçlık cıvata olduğunu göremiyorum. 10 cıvata büyük ihtimalle. Somun abi. Somun mu? Somun. Yine düzeltmelere başladım bana. Yanlışı düzeltmek sevaptır abi. Fiber bir adet somunumuz var. Park basıncımız kurtuldu gövdeden. Bazı araç, bunda çift mi girişi var usta? Bazı araçlarda tek de aynen. Çift giriş var. Bazı araçlarda tek giriş olduğunu da söyleyelim. Bir adet soketi, 2 tane hortum mevcut. Biraz soket çıkarmada zorlanabiliriz. 2 taraflı basma var arkadaşlar. Bakın kalktı yukarıya. Bu şekilde de çıkarmış bulunduk soketimizi. Keskili pense ver. Hemen. Bu şekilde kablomuz bayağı bir boşladı arkadaşlar. Alttan şanzıman bölümüne de tutucu bir adet klipsi vardı. Buyur usta. Gel. İşte bu nokta biraz bizleri uğraştıracak gibi. Çünkü oradaki somunun sökülmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi anahtar giriyor ama umarım bizi uğraştırmaz. Çünkü çok dar bir alan. Bir tane de usta değil mi? 2 tane mi Evet. görüyorum orada? Somunumuz var. Yine bağlantı ayaklarından bir tanesi galiba. Tabii ki alttaki şanzımanın alt gövdeden tutuyor, üstteki de motor blokundan tutuyor. Tava filtre kısmındayız. Bu tarafa oğlum, bu tarafa. Burada Baran. Soketlerimizden biri ısı, MAF sensörü. Eğilir mi? Hava filtresini alacağız. Araca göre sağ, bize göre şu an için sol. Çalışma alanının açılması için bir adet torksuz cıvata çıktı. Hemen arka tarafta da bulunan, ancak bu uzun bir cıvata olacak diğerine göre. Cıvatamız tornavidayla söküldü. Tamam. Bu şekilde. Ardından yine klipsli çıkma tarzları var. Bunu aldık. Al oğlum. Buradaki klipsi kurtardık. Buraya tut. İki tut. Burada da var. O da çıktı gibi görünüyor. Evet, tesisatı tutan 2 tane klips şaseden ayrıldı. Ayrıca bize yer kazandırmış oldu. Şimdi o somunları daha basit bir şekilde sökebileceğiz. İlk somun başarılı bir şekilde sökülmüştü. İkinci de neredeyse artık basit bir şekilde oynamaya başladı. Onun küçük tornavida. Küçük cırcır. Evet, başarılı. Göründüğü gibi silindir kapağıyla egzozumuzu birleştiren bu ayak bize bayağı bir engel oluyor. Bu alttan 2 tane yine bu şekilde ayak sökmüştük. Üstten de yine bu şekilde 2 tane ayağımız var. Sökmeye devam. İlk cıvata çıktı. İkinci cıvatadayız. E8 miydi usta o? Eyvallah abi. E10'luk cıvatalar.
Burada bir arada görünmeyen ama altta olan bir civata daha var. Ustamız bu civatayı da başarılı bir şekilde çıkardı. Ayakta basit bir şekilde oynuyor artık. Her şey bunun içinde uğraştığımız. Ardından üstüne sadece somunları tutturuyor. Kelepçemizin vidasını sökmüştüm. Sıra geldi kelepçeyi almaya. Bu da turboya bağlantısı olan nokta. Evet. Turbonun da sulu turbo olduğunu söylemiştik. Evet, ya bu bak. motoru her arabada görüyoruz usta neredeyse ya. Sadece tek fark sulu turbo, susuz turbo. Sulu olunca da Bluetech oluyor. Olay bu. Vurmadan kendi otomatik olarak bıraktı. Alt kısmı da bıraktı. Buyur usta. Evet. Evet gördük. Egzozumuz düştü artık. Altta sökülmeyen civatamız vardı. Hatırlayabiliyor muyuz onu? Evet aynen. Sıkışmadan başarılı bir şekilde bu kelepçeyi de aldık. Önemlidir. Şöyle bir göster bana. İçini bir göster. Bakın şuradan koparsa arkadaşlar bu kelepçeyi de bulmak çok zordur. Özellikle dikkat edilmesi gereken kelepçelerden bir Servisten tanesi. siparişle bulursun ya da ikinci el bulursun. Bakın hava filtresi çıktıktan sonra turbonun yağlanmaları böyle görünebiliyor. Usta bu spiral aslında çok tehlikeli. Yani taşının düzgün olması gerekiyor. Civatasının somununun düzgün sıkılması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bay bay yapar. Oradan bir çıkar direkt kafayı gözü inanılmaz kesebilir. Yarar ha yarar. Yarar mı? Kırma hemen sık de bırak hadi. Boşladı. Evet usta. Tabii lastiğin takılı olduğundan emin olmamız lazım. Yoksa komple düşebilir. Şimdi kelepçeyi basit bir şekilde aldık arkadaşlar. Burada da bir kesme işlemi uyguladık. Tabii civata kötüydü ancak içinin noktası da kötü olabilir. Civata zaten kopmaya gelmiş, bakar mısın? Işığını iyi tut da gör. Diş diye bir şey yok ya. Dur aynen öyle şu arkaya doğru. Çok netleyemedim ama. Şuradan netlersen göreceğim. Gördün mü çürümeyi, incelmeyi burada? Elim yandı. Evet tamam usta. Umarım şurası düzgün olur diyorum ya somun kısmı. Eğer orada gidikse kelepçe değişmeye kadar gidebilir. Dur oğlum. Dur yavrum, bırak. Durdum usta. Bir kablomuz neyi vardı, onları görmem lazım. Burada bir adet yine sensörümüz de çıktı. Burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Fark basıncın boruları aynı zamanda şuradaki müşürden dolayı, oksijenden dolayı aşağı değdiği için gelmiyor. O yüzden şu arka tarafı hafif sarkıtmamız gerekecek bu durumda. Buraya. Buraya değil. Evet, parçayı indirelim. Tut oğlum, kablolar da var. Tut. Tamam. Al yavrum. Aldım usta. Evet aracı indirdik. Mercedes'ten devam ediyoruz. Burada enjektörleri sökeceğiz. Şöyle göstereyim burayı da durumunu. Tamam şimdi kapatabiliriz. Turbo bölümünü gösterdik. Enjektörlerimizin geri dönüşlerini söktük. Burada elektronik soketleri mevcut arkadaşlar. Bu griler yukarı geldikten sonra çıkıyor. Şu şekilde yukarı çekiyoruz. Üzerine basıp soket alıyoruz. İkincisi 6 silindir olduğu için 3 sağda 3 solda. Şöyle gösterelim. Ve son soketimiz de çıkmış oldu. Tabii rail borumuz var arkadaşlar. Rail borusundan 3'er adet enjektörlere giden rekorlar var. Enjektörlerimizin bu rail boru kısmı arkadaşlar 19'lukken alt taraflar 17'lik. Bunu da belirtmiş olalım. İlk borumuz söküldü. Üçüncü rail borumuzdaki rekor borusunun 19'luk somunu söküldü. Sıra geldi enjektörün rekorlarını sökmeye. Enjektörlerimiz aracımızın çalışmasında en büyük etken. Motorumuzun içerisinde piston üzerine mazot püskürtmesini sağlar. Bu püskürtmeyle de pistonumuz aşağı yukarı iniş sağlar. İniş esnasında püskürtür, yukarı çıkarken sibop kapatır. Sıkıştırmayla, patlamayla yanmayı sağlar.
Yakıt girmezse yanmaz, çalışmaz tabii ki. Evet, ilk mazotumuz. Tabii yakıtın kalitesi de önemli usta. Enjektörlerin ömründe. Tabii ki kalitesi, yakıt filtresinin temiz olması. Bunların hepsi önemli. Tabii sökerken de bir detay atlamayalım. Bakın burada dikkat edersek anahtar girdiğinde geri dönüşü kırmayalım diye. plastik geri dönüşümüz var. Seker falan gider kırar arkadaşlar. Evet, başarılı bir şekilde gevşedi. Mazot da yeşil gibi duruyor usta. Evet. Olması gereken gibi duruyor. Normalde ben hiç böyle görmedim bizim buradaki mazotları. Son enjektör. Tabii ki bu enjektörlerin arkadaşlar bir de tutucu ayakları mevcut. Şöyle göstermiş olalım. Torx'luk 3 tane toplamda civatası mevcut. Esas enjektörü tutan vidalara geldi sıralar. Basit bir şekilde elle gelir hale dönüştü. Tabii enjektörlerimizin arkadaşlar uzun süre sökülmemesi demek kaynaması anlamına geliyor. Umarım bunda böyle bir durumla karşılaşmayız, ancak böyle problemler yaşanabiliyor. Orta enjektör. İkinci. Bu enjektör cıvataları da sıkılırken bakın ince başlı arkadaşlar. Kırıldığı zaman problem yaşatabilir. O yüzden bunları çok fazla sıkmamak gerekiyor. Tabii çok sıkmamak gerekiyor derken de sıkmamazlıkta yapmayalım, yoksa kompresyon kaçaklığı oluşacaktır aracımızda. Çektirme alalım. Çektirme varın. Şimdi böyle bir enjektör çektirmemiz var. Burada enjektör rekorlarının çıktığı yere diş olduğu için aparat yardımıyla böyle geriye doğru alabiliyoruz. İlk enjektör başarılı bir şekilde çıktı. Evet, daha önce sağ olsunlar bakın bizim çok kez uyardığımız şöyle beyaz bir gres kullanmışlar. Biz de kullanıyoruz ki yapışmasın diye, bu yüzden basit bir şekilde çıkabiliyor. Kalitesi. Tamam biliyorum abi, ben seni takip ediyorum. Tamam abi. Ben inşallah Ucundaki kurumları görebiliyor muyuz arkadaş? Leş gibi olmuş. Bu püskürtme derecesi ne değerde bilemiyoruz. Onun için enjektörlerimiz revizyona gidecek. Kontrolleri, bakımları yapılıp gelecek. İnanılmaz kötü duruyor. İlk çıkan enjektörler bunlar. Pullar vesaire değişecek ama revizyona gidecek arkadaşlar bunlar. Bakın kurumlar. Hemen bu kısımda sağ tarafın tek bir enjektörü kaldı. Usta parmağını arasına koysana ya. Neyin? Ha, çektirmeni. Hemen üçüncü enjektör. Tabii bunları sökerken numaralandırmanız gerekiyor. Oo, Memesini daha kalın gördüm ha. tabii. Kurum gidince İp incecik. Tabii bunların arkadaşlar iç kısmına kamerayla da gireceğiz. İlerleyen zamanlarda bir problem yaratır mı? Piston sekman üstleri nasıl? Bunları da göstereceğiz. Ama ilk olarak enjektörleri söktük. Burada yine aynı şekilde usta hava filtre kabini, rail kütüğü, boruları, enjektör sökülüyor. Hemen sol tarafa geçtik araca göre. Grisi çıktı. Üstüne bastığımızda basit bir şekilde geriye geliyor. Ardından hava filtre kabinini alacağız. orayı çek lan. Civata bölümlerinden ayırdık hava filtresini. Ardından basit bir şekilde bu da geldi. İşte bir hocamız var, koruma. Enjektörlerin üstünde bir koruma var. Yapmış adamlar abi. Görüyor musun? Yapmış. Ne yapıyor ya? Şimdi enjektörlerin geri dönüşleri nasıl açılıyor? Beyazları bak burada, görüyor musun? Beyazları. Kilit resmi de var usta. Dönder beni diyor. Şöyle döndüreceğiz tabii bunlar arkadaşlar. Tık. Beyaz yok oldu. Aynen öyle. Geri dönüşler her arabada farklılık gösterir. O da kayboldu. Sıra bunda 5'tekinde.
Evet, geri dönüşler artık bırakmış oldu arkadaşlar. Otomatik olarak geriye geliyor. Kenara doğru geri dönüşü de aldık. Enjektörlerimizin elektronik bağlantısı motor kontrol ünitesinden gelen verilere göre hareket sağlayan elektronik soketleri var. Soketleri yine buradan çıkıyor. Zaten tık sesini duyuyoruz. Tık sesi geldiğinden sonra arkadaşlar kendi otomatik olarak bırakmış oluyor. Evet, ardından tık sesinden sonra alttan bir tornavida yardımıyla bunu da boşalttık. Yakıt borumuzun rail borusundan çıkan ucunu önce sökelim. O yakıt pompasından gelen onu atlıyoruz. O diğer tarafta öyle bir şey yoktu ama aslında, değil mi? Evet. Diğer Var, tarafta o 3 tarafta tane. da var da. Bak bu Yok, oradan birleşiyor. tersinden giriyor, önden Arkadan. girmiyor. O direkt pompaya gidiyor. Pompada şu paslanmış olan siyah kısım. O yüzden bunu ön tarafa koymuşlar. Diğerinde o yüzden sökmedik. Evet, enjektör işeme yaparsa ne olur usta? Enjektörü aslında basit basit anlatıyoruz ama. Enjektör işleme yaparsa güzel bir duman atar. Nanay. Ondan sonra piston eritmesine gider aracımız. Ondan sonra Ondan sonra orada kalırsın. Tak diye istop eder. Çok buna benzer araç yaptık. Özellikle yazılımlı araçlarda böyle işeme vesaire oluyor usta. Evet. Ona denk geldim ben. Yani nerede yazılım varsa Orada sorun var. hemen bir işeme sorunu, piston delme vesaire sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Tabii ki yazılım yapıldığı zaman da aracın beygirini yükseltmek için püskürtme değerlerini de açıyorlar Baran Usta. doğru diyorsun abi. Bu da fabrikasyon verilere aykırı bir şey. O yüzden enjektörler her 90 bin, 100 binde bir kez de olsa sökülüp kontrol ettirilmesi önemli. Aracımız 200 binde arkadaşlar. Fabrika değerleriyle neden oynanır ki anlamam. Hızlı gidecekmiş. Genelde X5'lerle yapıyorlar. X5'ler de 286 beygir abi. Sahneye gideceksin. Adam 340 diyor, olsun diyor. Allah aşkına sanki uçakla kapı. Ya gereksiz yani usta. Adam zaten belirlemiş. Bu araba en az 250 beygir Beygir. var. Gereksiz. Onu verirdi sana. Fabrika yapsa yapardı zaten, değil mi Tabii usta? ki. Yani Onu yapınca da pistonun dayanıklılığı meydana çıkacak. Bir el kolunun dayanıklılığı meydana çıkacak. Tabancayı getir ya. Gevşetmelerini cırcırla yapalım. Ondan sonra sökmesini tabancayla hemen alayım. Çünkü içeri dışarı çok sıcak. Aşırı su kaynatmaya başladım ben. tabancayla arkadaki civata da bu şekilde sökülür. Batalarımızı alalım. Mıknatıs tutuyor mu bakalım. Tutuyor. Civataları Bazı alüminyum civataya benziyor ama alüminyum değil. 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 Ağır. Ağır değil, mıknatıs tutuyor. Alüminyumu mıknatıs tutar mı Baran? Nasıl abi? Ama Niye? alırsa tutar. Vallahi onu bilmiyorum ya. Bilmiyor musun? Hey, bu ne? Beyaz konu. Burada ustamız bir numaralandırma yapıyor. İstesek bu numaralandırmayı yapmaya da biliriz. Ancak geri takıldığı zaman aynı sıraya takılması lazım. Eğer karışırsa arkadaşlar orijinal cihaz üzerinden veya uyumlu cihazlar üzerinden enjektör üstünde kodları var. Bu kodlamaların yapılması gerekiyor. Bakın burada şöyle göstereyim. Bunların tekrar kodlanması şart. Bu yüzden biz bunları tekrar yapmayacağımız için numaralandırıyoruz. Ardından çektirmemiz giriyor devreye. Aynı kurumları burada da görebiliyoruz. Bak kalınlığını görüyor musunuz? İnceliyor mu bak. Evet usta, görünüyor şu an. İnceldi usta. Katman Geldi katman mi? olmuş. Evet. Evet. Çektirmeyi bağladık. Hepsinde aynı görüntü var yaklaşık. Hepsi aynı. Aynı kilometreyi yapar da farklı mı çıkar? Mantıklı, evet. Evet, artık son enjektör de çıkacak ve bunu bilgisayar üzerinde kontrolleri başlayacak. Gereken işlemler yapılacak.
Ve aynı görüntü. Hepsinde Tutucu aynı. ayak. Püskürtme memeleri, enjektör. Enjektör. Benzinli de ise Enjeksiyonlar. enjeksiyon. Enjektör. Enjektör, enjeksiyon. O benzin püskürtür, bu mazot püskürtür. Yeni ısıtıcı müşürlerimizden bir tanesi bu şekilde arkadaşlar. Orijinal ürün. Böyle göstereyim. Değişimli. Bunlar çok büyük önem teşkil ediyor. Bu yüzden bunları da yenileyeceğiz. Fark basın sensörümüz de yenilendi. Arkadaki ısıtıcı sensör yenilendi. Evet, Alt kısımdayız. ısıtıcı sensörümüzü taktım. Vidasını da tutturdum. Bunları çok sıkmanıza gerek yok arkadaş. Zaten ısınıp soğuyor. Yeter. Bırak. Açalım oksijeni. Göstereyim. Gönder. Göstereyim diye. Baran egzozun arkasına leğen koy. Jenerasyonu başlatacağız. Markayı da alayım şöyle. Tamam. Bayağı var ha. Bayağı var. Neymiş? Ayağı var ha. Bayağı var ha. Bu işlemi niye yapıyoruz? Bu işlemi niye Jenerasyon yapıyoruz? işlemi tamamlanması lazım. Temizlik yapıldığı an jenerasyonda tamamlanması gerekiyor. Tabii ilaç yaparak mesela direkt jenerasyon değil, ilaçla jenerasyon yapmanız lazım. Partikülü sökülüp temizlenmesi lazım. O şart usta. Üstünde temizliğe de çok fazla Bitti Baran önermiyoruz. usta. Bitti mi usta? Vallahi başka yok usta. Vardır belki. Bence de. Çırak. Ardından egzozun koruyucu ayaklarını takıyoruz. Turbo. Turbonun pardon. Sıcaklıktan koruyan ayağımız bu. Cıvataları teker teker sıkıyoruz arkadaşlar. Artık herhangi bir şey kalmadı. Cihaz üzerine geçeceğiz. Ardından jenerasyonları başlatacağız. Tabii egzozumuzun altına da şöyle bir şey koymamız lazım. Herhangi bir akıntı olduğunda duman atacak genel anlamda ama akıntı olmasın diye leğen koyduk. Bas bas kapıyı açalım işte. Bas. Usta arkasından çekilin, zehirlenirsiniz. Bırak gaza basma. Tamam bırak basın. Dumanı görülüyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar bitmesini bekliyorum. Ardından sürüş adaptasyonu var. Bura bir tarla. Şimdi test işlemi arkadaşlar. Arabamız arıza ışığı yanıyordu, gitmiyordu vesaire vesaire. Bir bakalım çekişi nasıl.
Araba harbiden S-Class ama arkadaşlar. Koltuk sağa döndüğümde sola böyle şişiyor. İnanılmaz. Daha da fazla uzatmayalım arkadaşlar. Motorun çalışma durumunu da gösterip işlemleri bitireceğiz. Fanımız da çalışıyor. Gayet iyi.